Yetişkin hayatımın en sevdiği video konseptiyle karşınızdayım. Selamlar, ben Saadet ve hoş geldin. Bu videoda son aldığım çizgi romanlara bakacağız. Yani artık biliyoruzdur, ben daha çok okuyup bitirdikten sonra yeni arayışlara giriyorum. Böyle minik minik alışverişler yapıyorum. Genelde minimum düzeyde ikinci elden yapıyorum alışverişlerimi. Bu arada bazı ciltler var. Bunları biz nadir sanıyorduk ama nadir değilmiş, ya da ben mi acaba sadece nadir cilt olarak sanıyordum? Odası da biraz tartışılır. Bakalım, hani videoda siz de yazarsınız izledikçe ki hayır, biz zaten onun nadir olmadığını biliyorduk ama ben nadir sanıyordum ya. Yayınlarda da öyle sanıyordum. Hiçbir yer reklam değil. Genelde en uygun olarak ikinci elle bakıyorum. İkinci el uygulamalara bakıyorum. O zaman şuradan başlayalım. Ben tabii videodan önce böyle kolaylık olsun diye açtım. Bir de bunları beklettiğim için öncesinde hani içini açıp kontrol ettim tabii ki de, acaba doğru mu geldi, yanlış mı geldi diye. Bir de geçen videodaki gibi kargo adresim şak şurada gözüküyordu. Oraya zaten hani kalp, işte kelebek, sevgi dolu bir şeyler falan koymaktan yıldım. O yüzden de onları çıkarmaya çalıştım. Alan Moore sevdiğimi V for Vendetta'dan bilen bilir zaten ki Alan Moore her ne kadar kendi dışında hiçbir şey sevmese de biz onun içeriklerini seviyoruz. V for Vendetta'nın da yeni dizisi gelecek keza. James Gunn projesi. Bakalım, o konuda da endişeliyim. Hazır Watchmen'i alıp koleksiyonuma eklemişken ilerleyen günlerde bir videosu çıkacaktır. Dedim ki neden Swamp Thing olmasın? Bunu bir kişi bana yayınlarda dedi. Saadet, Swamp Thing okudun mu dedi ve dedim ki bunun ne kadar kreatif bir isim. Sonra biraz araştırınca ciltlerin gayet uyguna satıldığını ikinci elde gördüm. Şu an var mı bilmiyorum. Siz de bakabilirsiniz. Bir tık minik minik şöyle vuruklu, kırıklı, çıkıklı falan küçük hasarları var ama zaten ikinci el bir alışveriş. O yüzden çok sorun etmiyorum. Bir de olabildiğince uygun fiyata aldığım için zaten hani konuşmak biraz yüzsüzlük olur diye düşünüyorum. Zaten DC Black Label etiketiyle çıkan çizgi romanları ben daha çok seviyorum. Yani bu biraz daha şey gibi, Marvel Max tarafı gibi. Hani yetişkinlere yönelik imgesini veriyor ya, ben sanırım artı 18 yetişkin içerik okumayı seviyorum. 4 cildini ikinci elden sipariş ettim. Itaki'den çıkmış olan mangalar, çizgi romanlara baktığımda hani edebiyat kısmını zaten çok beğeniyorum Itaki yayınlarının, ama çizgi roman manga tarafında da yani henüz kötü bir işlerini okumadım. O yüzden de Swamp Thing'in de iyi olacağını düşünüyorum. Zaten Alan Moore reis yazmış. Hani kötü olmaz. Hakaret olmasın ama tipoloji olarak da zaten Alan Moore'un sakallarıyla, neyse. Tabii ki de benim her videomun konusu şeydir. Önce hangisinden başlayayım? Kargoyu nasıl kesip almışım ama. Ya bir de şöyle bir şey var. Satıcı arkadaşlar hani şöyle çıplak bir şekilde çizgi romanları şu şekil koyduğunuzda, yani çıt çıt pat pat pıt pıt var ya, onun ismi o galiba, şu. Çıt çıt pat pat pıt pıt koymadığınızda kargo gelirken mahvoluyor, rezil oluyor. Çünkü bakıyorum görsellerde mesela öyle hasarlar yok ama kargo bir geliyor, çizgi romanın içinden geçmişler. Hani normal fırlatıyorlar, iş yükü. Buna bir şey demiyorum tabii de, hani şu çıt çıt pat pat pıt pıtı kullanırsak belki daha mı verimli olur? DC okuma sıralaması yapmayı planlıyorum. Biliyorsunuz benim bu videolar biraz daha sohbet havasında gidiyor. Yani DC'yi nereden tutayım, nereden okuyayım diye düşündüm. Ancak şöyle bir şey var. Evet, Flash'la evren kuruluyor vesaire. Ona da birazdan değineceğim. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Baskıları yok. Nadir cilt satışı olduğundan dolayı da fiyatlar, yani Batman'in yeni 52 döneminde çıkmış 10 cildi mesela 4000-5000'e falan satılıyor. Hani bu da içinde birkaç cilt yayın evinde de yok diye düşünerek erteleyeceğim. Bu yüzden biraz daha böyle DC okumalarını hem online hem işte edinebildiğim kadarıyla okumayı düşünüyorum. Zaten bu şey bir ciltmiş, ara bir ciltmiş. Olay örgüsünde çok da fazla, çok da büyük bir etkisi yokmuş ama ben bu Azzarello Bey'i çok beğendiğim için onun hani imzası olan şeyleri de seviyorum. Ki bu zaten 3 fasiküllük cildin toplamı. Bunun dışında yeni çıkan Kral Deadpool'u aldım. Bir Deadpool videosu yapayım mı size? Böyle hani Deadpool'u böyle çizgi romanlarını anlattım. Hani tabii kahramanlar evreni gibi değil. Zaten öyle bir kanal var ve ben orayı izlemeyi çok seviyorum. Ama hani benim kendi tarzımca anlattığım bir Deadpool videosu gelsin mi ister misiniz? Zaten yeni bir cilt. Hani bazı nadir ciltleri Deadpool'un bende yok. Hani uyguna bulursam alırım. Hasarlar var arkadaşlar. Zaten biraz da ASMR tadında oluyor. Hani zaten hasarsız olsun, full koleksiyon, hardcover olsun gibi bir derdim yok. Üstünde bu ne? 70 tane etiketi var, bak görüyor musunuz? Şöyle iç çizimi de göstereyim size. Sanırım bu ikiliden de ilk defa bir şeyler okuyacağım. Tabii ki de üstünde böyle kalem izleri, vuruklar, çıkıklar var arkadaşlar. Ona maalesef yapılacak bir şey de yok. İkinci el. Bu arada size Swamp Thing'in iç çizimlerini göstermedim. Onu da göstereyim hemen.
6 cildi basıldı Itagi tarafından. Seri kaç ciltte tamamlanacak bilmiyorum. 4. ciltten şöyle ilk sayfalardan gösterelim. Ben de çok ay çok güzel ama ya. Böyle bir şaheser gibi duruyor, anladınız mı? Hani bilmiyorum, bana öyle geliyor. Öyle bir his veriyor. Tamam, nostaljik bir çizim yapısı var. Bu da hangi yıllarda çıktığıyla alakalı. Zaten onu da incelediğim videoda muhakkak söylerim. Ama bana böyle muazzam geliyor. Sanki gerçekten okurken edebiyata da doyacakmışım gibi geliyor. Tabii bunun sebebi de Alan Moore'un kendisi yani. İntikam Şövalyesi'nden de çizim göstereyim size. Şöyle seksist bir hatun bacağıyla açılış yapmışlar. Bakacağız, okuyup göreceğiz. 30 liraya satılıyormuş ya zamanında. Kral Deadpool'dan da size göstereyim. ASMR'a devam ederek. Lady Deadpool mu bilmiyorum ama bir tane Hatun Deadpool'da gördüm. İlk sayfalar zaten, spoiler değil. Okumadığım şeyin spoilerını veremem herhalde. Batman Noir. Zaten geçen son videolarımda, son aylık okuma videomda bir tık daha DC ağırlıklı okumalara başladığımı fark etmişsinizdir. Ya şu çizim tarzı Batman Lanet'in çizim tarzı değil mi aynı? Batman Lanet serisini de çok sevdim arkadaşlar. DC Black Label etiketiyle çıktı. Harlan serisi de o şekilde çıkmıştı. Muazzam. Sanırım zamanla şeyden sıkılıyoruz. Sadece süper kahraman hikayesi okumaktan. Marvel'da muhtemelen bu süper kahraman olayından insanlar sıkılmasın diye şey dizisini getiriyor işte, Wonder Man dizisini. Hani hem Hollywood gibi filan yapacaklar. Umarım o da güzel bir dizi olur. Yakın zamanda biliyorsunuz Frankenstein filmini izledim. Guillermo del Toro'nun ve Guillermo del Toro'dan çok etkilendim. Hani bu filmle çok etkilendim. Ondan öncesinde de Hellboy'u izlemiştim. İlk 3 filmi güzeldi. İlk film muazzamdı. Hatta ilk filmin afişi harikaydı. Bayıldım. Ve Hellboy'u da bana Guillermo del Toro sevdirdi arkadaşlar. Bu sebepten de zaten Hellboy ciltleri almak istediğimi söylemiştim. Size önerim toplu olarak, set olarak ikinci elde aramamanız. Set olarak biraz fazla satıyorlar, evet. Aslında nadir cilde göre normal bir fiyata satıyorlar ama set olarak bir tık fazla. Tek tek satın alıp toplamanız. Çünkü tek tek ikinci elde mevcut. Bu arada bunun hala baskısı var. Hani ben ikinci elde daha uygun olduğu için ikinci elden aldım ama hala GBC'de baskısı olan bir cilt. Maskeler ve canavarlar. Şöyle göstereyim. Allah'ım. Grafik roman tarzını da seviyorum ben. Hani böyle ilk yıl vari, Batman ilk yıl vari oluyor ya. Biraz daha nostaljik gibi ama hikayede aslında kalıcı bir iz bırakıyor sana. Bu yüzden de hoşuma gidiyor. Zaten Hellboy ideal bence eş adayı gibi bir şey bir noktada. En azından Guillermo del Toro'nun filmine dayanarak bunu söylüyorum. Çizgi romanları okuduktan sonra belki fikrim değişir. Tek bir fikrim yok da şey ya böyle hani bir tık böyle kendi halinde, bir tık böyle kedileri seviyor. Dağınık, kendince bir düzeni var. İkinci elden tabii ki de sonunda bir Mortal Kombat gamerı olarak oynayabildiğim tek oyun. Spam kozmetiklerinin hepsini topluyordum ama Spam çizgi romanlarını hiç okumamıştım. Şöyle ayraç göndermişler. Ayraç obsesifiyim. Her çizgi romanımın, her mangamın içine böyle ayraç koymaya da bayılıyorum. O yüzden böyle ayraçlı kargoları daha çok seviyorum. Spam'la başlama kararı aldım. Arka bahçe 8. cildi veya yeni bir seriyi basana kadar da muhtemelen ben bu ciltleri okumuş olurum diye de düşünüyorum. Güzel bu arada. Kendim bakıyorum, size göstermiyorum. İçinden de biraz ay ya, sizde de böyle olmuyor mu? Böyle ilk aldığınızda böyle hani gıcır gıcır hadi ya şunları açayım da artık okumaya başlayayım ama hangisini? Bilmiyorum sizde oluyor mu da bende hep öyle oluyor. Bu arada canlı yayınlara gelin arkadaşlar. Canlı yayınlar çok eğlenceli oluyor. Hani birebir size reaksiyon alarak ilerlediği için ben acayip keyif alıyorum. Yorum da atın, çekinmeyin. Sekans Komik Sinema Kulübümüze de bekleriz. Şöyle minik bir baskı hatası var arka kapakta bu arada. Yapacak bir şey yok. İkinci elde bulduğunda onu mu şey yapacaksın? Uygun almışsın bir de. Onun da mı lafını yapacaksın? Yapmayacaksın. Şöyle cilt ayrılma muhabbeti gibi bir şey var. Ama ben çok takılmıyorum. Çünkü ben zaten çeyrek koleksiyonarım. Neyse, Sekans Comics ve Sinema Kulübü ücretsiz. Orayı hep ücretsiz tutacağım. Her ay bir film, bir kısa anime ya da animasyon ve bir manga ve iki adet de, yani 2 ciltte bir seri ise eğer, 2 cilt değilse one shot bir manga okuması yapıyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekleriz. Orada kendimiz tartışıyoruz, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Neyi sevip neyi sevmediğimizi, daha iyisi vardıysa neydi gibi. Böyle daha entelektüel tartışmalar yapmaya çalışıyoruz. Instagram'dan da detaylarına ulaşabilirsiniz. YouTube'un
Gönderiler kısmı var. Oradan da detaylara ulaşabilirsiniz bu ayın içeriklerine. Yayın tarihini, her şeyi paylaşıyorum. 4. cilde geçelim. Kedim de altta kutuları eşeliyor. Büyük olan Merlin. Bu Spawn'un bütün kozmetiklerini topladım Mortal Kombat 11'de. Bütün hepsini. Hepsini. Hatta siyahi bir hanımefendi vardı Mortal Kombat'ta. Onu da Spawn yapmıştım. Onun da kozmetiklerini toplamıştım, evet. Ay çok iyi ya. Ya tabii ki de hani hasarlar, çizikler oluyor. Takılıp yapacak bir şey yok. Hani ikinci ele uygun bulmuşsun. Ağlama. Ağlama. Çünkü çeyrek koleksiyonerim diyorum ve işin içinden sıyrılıyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım ya. Spawn, Hellboy ve Swamp Thing için bayağı heyecanlıyım yani. 6. cilt. Burada kapak biraz daha mı yumuşamış? 7. ciltte. Evet. Bak şu kapak biraz daha sert. Hardcover'dan ziyade değil, karton olarak. Ama şu böyle kuş eden hallicemsi. Aslında bu daha mı iyi formu acaba? Hani ortadan ayrılmayı falan engelliyor. Bilmiyorum. Biliyorsanız bunu yorumlara yazabilirsiniz. Gelelim Allah'ım, taş gibiler. Bir Hellboy fanı da oluyor arkadaşlar. Ciltlerde minimal düzeyde hasarlar var. Normalde hasarsız ciltlerdi bunlar. Ancak sanıyorum ki kargoda fırlatıldığı için öyle şeyler olmuş. Şurada mesela görürsün. Ama ben çok takılmıyorum da olmasa iyiydi yani. Çat çat pat pat pıt pıtın önemi. Çat çat pat pat pıt pıt. Sanırım ilk Hellboy'u okuyacağım. Ya arka kapakta hani Will Eisner bile yazmış yani. Hani Frank Miller var zaten arka kapakta da Eisner'ın kendisinin notunu bile düşmüş yani. Bunun yazarı kimmiş bu arada? Mike Mignola. Mike Mignola. Mignola mı? Mignola mı? Mike Mignola. Magnolia. Mike Magnolia. Magnolia. Eğlendi. Guillermo del Toro'nun Hellboy'larını izleyin. Sonuncu çıkan korku filmi gibimsi olanı ben hiç sevmedim. Hani Hellboy nerede? Ben onu Guillermo del Toro'nun verdiği tonda Hellboy'u sevdim. Ay. Everkos'u Hellboy. Aslında güzel de kargolamışlar. Streç filme sarmışlar tek tek. Burada biraz can çekişiyorum fark ettiyseniz. Bundan kaynaklı. Ama sanırım çat çat pat pat pıt pıt olmadığından dolayı şöyle. Cildin şirazelerinde kaymalar da oluyor. Hani siz önem veriyorsunuz diye söylüyorum. Yoksa ben çok sallamıyorum. Kopup dökülmediği sürece, okunduğu sürece benim için sıkıntı yok. Net bir video yapmayı düşünüyorum bu serilerle ilgili özellikle. Zaten yapmasam aylık okuduğum videolarda illaki bahsediyorum. Hani 2 bölüme ayırıyorum. Çizgi romanlar bir tarafta, mangalar bir diğer tarafta. Kiminle ilgisini çekiyorsa onu izlesin diye. İkisi de ilginizi çekiyorsa baştan sona izleyin diye zaten. Ama önce sizce hangisinin videosunu istersiniz? Merak ettiklerinizi yorumlara yazın. Mutlu olurum. Kitaplığım olmadığı için evdeki 2 kitaplığım da akademik ve edebi kitaplarla dolu olduğu için bunları ben de okuduktan sonra streç filme sararak şu tarafta biriktiriyorum. Guillermo del Toro'nun notu var. Demiş ki hadi içeri girin ve bizi daha derin, daha zengin bir evrene davet eden sayfaların arasında kaybolun. Karakterinin geçmiş başarılarını taşlandıran ve bize onu ilginç şeyler vaat eden bir geleceğin beklediğinin müjdesini veren bir macera okuyacaksınız. Artık Mignola'nın imzası olan ucuz roman güzelliğiyle, klişe gerilimin tadıyla ve kozmik korkularla bezenmiş bir macera. Bir dahinin çalışması. Guillermo del Toro. Blade 2 ve Hellboy'un yönetmeni. Böyle yazınca ben yükseliyorum işte o cilde karşı. Paranormal vakalar dedektifi. Hellboy. Benim Hak'tan diye sosyal medyada tanıştığım bir arkadaşım, kardeşim oldu sağ olsun. Kendisini çok seviyorum, buradan sevgiler. Bana sürekli hani zaten birçoğunuz birçok şey hediye etmek istiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu beni çok utandırıyor. Çok değerli, düşünmeniz yeter ama kabul etmiyorum böyle şeyler. Hak'tan da dedi ki ben sana dedi 100 liraya fasikül satacağım dedi ama hiç açmayacaksın. Ben de okey dedim. Yani sürpriz kutu gibi. İkinci elden aldık. Abi 100 liraya bana gelen gönderdiği kargoyu göstereceğim size. Şu dolar koleksiyonluk, hani bu basılmıştı, tutmuştu. Koleksiyon olarak bayağı kişi almıştı. Bu tekrar basımı olan. Hadi neyse dedim. Sonrasında Green Lantern'in yeniden doğuşunu gönderdi. Ve daha da ileriye gitti. Flash'ın Flashpoint yolunda, yani DC evrenin sanırım yeni 52 başlatan cildi gönderdi. Resmen hediye etmiş oldu adam bana. Teşekkür ederim. Bu çok da mahcup hissediyorum kendimi. Ve bunu ben dillendirmedim. Çünkü neden? Hani başkalarına fikir olmasın diye. Bu yüzden de artık sizden bir şey alırken dikkat edeceğim.
Çünkü bizim kanalın sek sekerek gelen yayınlara İsmail'i ondan bir set aldım. Ki ona önerdiğim bir seriydi. Benim almak istediğim bir seriydi. Hangi seri bu? Tabii ki de Wise. Ve bana Wise'ı zaten piyasa değerinin çok altında. Bayağı altında sattı. Sonra bana böyle bir koli geldi. Frankenstein filmini sevdim diye bana Frankenstein'in çizgi romanlarını göndermiş. Ki bundan ben de almıştım. Artık Sekans Kulübü'nde bir ay onu aranızdan birine hediye ederim. Ve ne kadar hasar görse de kargoda şöyle bir şey göndermiş. Arkasında da Saadet'in bal kuzusu İsmail'den de kalp düşmüş. Ben çok romantik bir insanım ve böyle şeylere düşüyorum arkadaşlar. İsmail ablacığım tekrar teşekkür etmiş olayım buradan da sana. Yani şuraya bir kitaplık falan aldığımda şu odayı bir formüle edebildiğimde ya bir sürü şey göndermiş mesela. Sürekli önerdiğim mangayı göndermiş mesela. İlahi Yalan. Bunu zaten başka öneren arkadaşlar da vardı. Okuyacağım. William Shakespeare'in Romeo ve Juliet'ini göndermiş. Zaten kitaplığımda olan bir şeydi ve çok sevdiğim bir eserdir. Neden romantizm seven birisinin bu tarz kitapları sevmemesi zaten saçma olurdu. Bu da çok kıymetli oldu. Teşekkür ederim. Ekleyeceğim kitaplığıma. Onun dışında kulüpte size hediye ettiğim fasiküllerden biri olan X-Men Avengers bebeklerinin fasikülünü gönderdim. Bende vardı. Bunu kendi kitaplığıma alacağım. Bendekini de size gönderirim. Bu Scotty Young'ın çizimleriyle var olmuş bir fasikül. Ben de Scotty Young'ı bayağı seviyorum. The Boys'tan sevdim ben Gartenis'i ve Gen V'den tekrar izleyerek devam ettim. Allahsız kitapsız bir yazar gibi görünüyor kendisi. Çünkü The Boys çizgi romanlarında iyi konuşturduğu kısımlar acayip komikti. Şöyle iyi oldu. Önüm açıldı. Güzel. Seviyorum Gartenis'in yazım dilini. Belki de hani daha fazla yetişkinlere yönelik olduğu için bu seti de zaten piyasa fiyatının çok altına aldı. Bir daha yapmayın böyle şeyler. Zaten muhtemelen alışveriş yaparken de kimden aldığıma bu yüzden dikkat edeceğim. Çünkü çok mahcup hissediyorum ve utanıyorum. Ama bir yandan da çok mutlu oldum mu? Evet, mutlu ettiniz beni. Wise ile ilgili hiçbir fikrim yok. Tek güvendiğim şey Gartenis imzası olması. Okuduktan sonra buna da bir video çıkar. Tabii siz öncelikle hangisini okumalıyım sizce ya da hangisine video yapmalıyım diye eğer yorumlar kısmına yazarsanız ben çok mutlu olurum. Ya bilmiyorum böyle gösterince hiç anlaşılıyor mu ama biliyorsunuzdur. Okuduğum videolarda, incelediğim videolarda çok daha detaylı bir şekilde hem çizimleri gösteriyorum hem çizgi romanın felsefesine, psikolojisine elimden geldiğince bir okur gözüyle inmeye çalışıyorum. Şimdi hazırsanız size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kim dedi ki Punisher Max nadir dedi. Değilmiş arkadaşlar. Bayağı da varmış Hedessa'da. Çok da uygun. Hani nadir ciltler arasında değil yani. Ben nadir bir cilt sanıyordum. O yüzden hiç araştırmıyordum. İkinci el fiyatlarını görünce de ben kesin bunu bulup okuyamam ya falan diyordum. Ama varmış yani. Nadir falan değilmiş. Gayet de bulunabiliyormuş. Set fiyatı da çok da uyguna geliyormuş. Ay şu ayraç olayına delirmeyeyim de ben ne yapayım? Çok seviyorum. Bu arada bu ay Renkler serisini de okudum. Aylık inceleme videosunda yer alacak. Böyle milyon tane ayraç. En sevdiğim marka. Neden? Ayraç obsesifiyim şimdi bakacağım. Çoğu da arka bahçenin ayracı gibi zaten. Çoğu. Bakayım neler var. Fantastic Four. Zagor çizgi romanları nasıl ya? Bir fikriniz var mı? O çizgi romanların felsefesinden bahseder misiniz? Yoksa tamamen nostalji özlemini gideren taraftan mı sesleniyor okuyucusuna? Bu Punisher Max etiketi de yetişkin içerik olduğunu belirtiyormuş sanırım. Bakayım arkada yazıyor mu yetişkinlere yöneliktir diye. Yazmıyor aslında çizgi romanı. O anlama geliyor diye biliyorum. Birkaç içerik üreticisi arkadaşla da görmüştüm. Böyle söylediğini duymuştum daha doğrusu. Çok mutluyum. Neden? Çok mutluyum çünkü evet bunu da Gartenis yazdı. Gartenis'in pis, kirli dilini okumak bana keyif veriyor. Her ne kadar sinema dünyasındaki Gaspar Noé'nin filmlerinden nefret etsem de yani nefret derken yönetmenle bir derdim yok ama sadece ben dışkı, sperm ve kusmuktan film yapacağım diyor ve yapıyor. Hani Handa da zaten sürekli filmi oynatıldığında ekranda salondaki insanlar salonu terk ediyor. Çünkü hani bir noktada pornografik olmanın da ötesine geçen bir yönetmen kendisi. Ama Gartenis tam olarak o tarz değil. Bak şu çıtırtı sesini duyuyor musunuz? Şu cildin ismi çok tuhaf bu arada. Dul bırakan. Hani dedim ki acaba şey göndermesi falan mı yapılacak burada?
Black Widow falan alakalı, onunla alakalı bir şey mi gelecek falan diye de merak ettim açıkçası. Tamamen asparagas bir yanılma da olabilir. Punisher'ı da daha önce Daredevil Punisher cildinin, birinci cildini Marmara basmıştı sanırım yine. Onu okumuştum, çok sevmiştim. Hani pisliğin tek Punisher'da. Bu tarz karakterleri çok sevdim derken karakterle bağ kurdum anlamında değil de itici bir noktadan seslense de, sert bir noktadan seslense de keyifli, akıcı oluyor hikaye yani. 6 ay önceki Saadet bu kadar bilgi birikimine sahip olacağını, zevklerinin değişeceğini, bu yöne evrileceğini muhtemelen tahmin etmezdi. Şöyle de iç çizimler. Bu arada şöyle bir fasikül var. Bunun varyant kapağı da vardı. Kuşa falan değil bu. Baya böyle okuyayım. Marvel evrenini öldürüyor. Acaba şey gibi mi? Deadpool gibi mi ilerleyecek? Punisher Doğu'ya var. Sanırım ilk önce bunu mu okuyoruz acaba? Ona bir bakarım. Arkada çizgi roman tarihleri, sayıları falan veriliyor. Arka kapaktan onu anlarım. Ona göre de zaten videoda belirtirim. Ve Ultimate X-Men. X-Men çizgi romanlarını biriktirmiştim ama henüz okumaya başlamadım. Ultimate evren için bir videoda gelebilir belki. Okuyup detaylıca tartıştığımız. Şu kapağı aldım çünkü Momoko'nun çizimlerini online'da gördüğümde beğenmiştim. Hikayede zaten manga atmosferinde geçtiği için sizlerden yana üzülmeyeceğimi düşünerek onu aldım ve gelelim videonun son kargosuna. Kargolama budur. Bunu sonsuza kadar yapabilirim. Bu video bence tam ASMR tadında oldu bu arada. Karanlık ve güzel çizgi romanını ben ilk çizgi roman okumaya başladığımdan beri merak ediyorum. Zaten birkaç arkadaş da bana bunu önermişti. Sen seversin demişti. Çizim atmosferi şu şekilde. Okuduktan sonra tabii ki de sizle birlikte yine videolarda aylık okuma videosuna girer bu. Ya da belki de one shot okumalar videosu yaparım. Herhangi bir fikrim yok. Orada bahsederim. Gerçi böyle çok fena heyecanlanarak, yükselerek sipariş ettiğim çizgi romanlar arasında bu ne korkunç bir şeymiş dediklerim de var. Bu yüzden de bana kızıyorlar ama herkesin zevki kendine. Mangada da öyle, çizgi romanda da öyle. Senin sevdiğini ben sevmek zorunda değilim, benim sevdiğimi sen sevmek zorunda değilsin. Ama bunu oturup neden sevdik, neden sevmedik diye birbirimizi aydınlatabiliriz bence. Hiç bana yüklenmenin de bir anlamı yok burada. Ve hiçbir şey reklam, sponsorluk vesaire hani değil. Olmasını istiyorsanız gadircisaadet@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Bu cildi bulmak çok zor. Ben de çok uygun bir fiyata buldum. Hatta utanmadım. Satıcısı eğer beni izliyorsa selam olsun. Şey dedim. Merhabalar, indirim yapabilir miyiz acaba falan dedim böyle. O da zaten uygun bir fiyat demedi. Aksine gayet nezaketli bir şekilde son fiyattır hocam gibi. Hiç mi indirim olmaz? gibi arsızlık yaptım. Tabii ki de çok uyguna, yani piyasadaki en uygun fiyata sattığı için de çok da üstüne gitmeden siparişimi verdim. Hatta mezat gruplarından aldım. Cilt bu arada böyle bayağı büyük bir cilt. Hatta bu hardcover. Şöyle kıyaslayabiliriz. Minimal olarak, minimal ölçekte Monster Steel'de daha büyük. Şöyle durayım da belki kapak fotoğrafı yaparım. Yapmadım. Umarım eşlik ederken eğlenmişsinizdir ama yorumlarda hangilerinin videosunu istersiniz? Bunu lütfen yazın. Çünkü benim okuma sıralamamı bu etkiliyor. Ve okuma heyecanımı da tetikleyen bir şey. Hangilerini okudunuz, beğenmediniz, hangisi abartıldığı kadar, hangisi değil tartışalım. Bu arada videoyu beğenebilirsiniz. Ücretsiz hype tuşuyla bana destek verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Abone değilsen lütfen abone ol bence. Kaç videodur burada buluşuyoruz. Yorumlarda buluşalım. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.